Merhaba sevgili seyirciler. Oktay Usta'nın mutfağındasınız. Sizler için çay saatlerinize yönelik bir tarif hazırlayacağım. Tarifimiz yoğurtlu, içi beyaz peynirli, şöyle simit şeklinde, büyük bir simit şeklinde sarılmış bir poğaça tarifi olacak. Yani hiç böyle tek tek uğraşmadan bir seferde yapabileceğiniz güzel bir tarif için hazır mısınız? Ben hazırım. 6 su bardağı burada unumuz var. 720-700 gram civarında geliyor gramaj olarak. Kıymetli seyircilerim, bir çay bardağı çekyat var. 2 tane yumurta, 100 gram tereyağı, 2 çorba kaşığı yoğurt. Burada ne kadar hemen sütümüz var? 2 bardak şu anda sütümüz var. İhtiyaç olduğu kadar kullanacağız. 1 çorba kaşığı toz şeker, 2 çorba kaşığı instant maya veya kuru maya. Yaş maya kullanmak isterseniz 30 gram. Yani normalde paketler 42 gramlık olur. 30 gramlık kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı da tuz olacak. İçinde de rendelenmiş beyaz peynir. Beyaz peynir, kaşar peyniri, yöresel peynirler ya da B planımızda vardır. Sade de olabilir. Eldeki bu evdeki imkanlarla. Bismillahirrahmanirrahim diyor ve önce hemen şurada havuzun içini açıyorum. Ortasını, yani unun ya da ayrı bir şeyde de eritebilirsiniz. Mayayı bir eritmemiz gerekiyor sevgili seyircilerim. Bu maya erimediği takdirde performansı düşük olur. Ondan Allah! Bu mumu kim yakmış buraya diyecektim. Unutuvermişim. Bir an biz elime diyorum buradan bir sıcaklık geliyor. Her hafta bir mukat var Oktay Usta sende diyeceksiniz. Ne yapalım, oluyor işte mutfak kazaları. Efendim 2 çorba kaşığı instant mayayı alıyorum. Burada instant mayayı hareketlendirmek için ne veriyoruz? Toz şeker. Toz şeker de verdim. Şuradan hemen 1 bardak sütü döküyorum. Öncelikle 1 bardak sütü döktük. Hepsi ılık. Her şey ılık. Ortadan başlıyorum. Buradaki mayayı öncelikle eritiyorum. Sevgili seyircilerim, yumurta, yoğurt, sıvı yağ, maya, süt ile başladık. 2 çorba kaşığı da yoğurt koydum. Şimdi burada kıvamını ortaya çıkaracağız. Kıvam ortaya çıkmak üzereyken tereyağını da vereceğim. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde ediyoruz. Hamur yoğururken püf noktası önce kıvamını yakalamaktır. Kıvamı ortaya çıktıktan sonra yoğuralım. Yoksa direkt yoğurmaya başlarsak sert bir hamurda işimiz çok zor olur kıymetli seyircilerim. Şimdi buraya hemen 100 gram oda sıcaklığında, bakın yumuşacık pamuk gibi tereyağını da alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, yiyenlere şifa olsun diyoruz. Güzel, şöyle sevdiklerimiz sofrada olsun. Çay saatleriniz için bir tarif hazırlıyorum. Şimdi başladım yavaş yavaş. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur, çünkü yoğurtlu olduğu için çok güzel ve yumuşak oluyor. Kıymetli seyircilerim, biraz daha şuradan süt veriyorum. Sevgiyle gelir misin canım? Evet sevgili seyircilerim, sizlerden yorumlar geliyor. Yorumlarınızı okuyorum, takip ediyorum. Sizlerden ricam, hangi ülkeden yazdığınızı, şehirden yazdığınızı yorumlar bölümüne yazarsanız çok mutlu olurum. Sorularınıza elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Evet, kıvam ortaya çıkmak üzere. Biraz daha süt veriyorum. Yani burada 1,5 su bardağı süt kullanmış olduk bu ölçüdeki hamurumuza. Hamurumuzu güzelce yoğuruyorum. Şekillendirmesiyle, detaylarıyla devam ediyorum. Çok güzel oldu. Evet efendim, bakın şu anda çok güzel bir kıvam ortaya çıktı. Yoğurtlu bir poğaça hamuru. Ama poğaçamız çok değişik ve güzel bir şekli olacak. Ondan dolayı hemen şöyle alıyorum. 1 saat mayalanma olacak. Ilık ortamda üzeri kapalı olarak 1 saat mayalanıyor. Açıklamalar bölümüne malzeme listesini yazarım. 1,5 su bardağı ılık süt koymuş olduk içine. Bekliyoruz. Sonra şov başlıyor. Birazdan geliyor. Sevgili seyircilerim, 1 saatlik süre geçti. Şu anda mayalanması tamamlandı. Bakın, görüyor musunuz? Yumuşacık olmuş, özleşmiş. Gayet güzel. Şimdi tezgaha hemen biraz un serpiyorum. Merdane ile açılarak hazırlanan bir yoğurtlu poğaça tarifi çünkü. Kıymetli seyircilerim, hemen şimdi buradan sevgiyle hamuru direkt alıyorum tezgahın üzerine. Çok güzel olmuş. Şimdi şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Elimizle önce hafiften biraz da üzerine un serpip tezgahta şöyle şu boyda bir açacağız. Kıymetli seyircilerim, tezgahın altını da unlayacağız. Yani hamurun altı unlanmış olacak. Şu şekilde
önce elimizle bastırarak bir çapını ayarlıyoruz. Bakın şöyle getiriyorsunuz. Şuradan bastığınız zaman düzgün köşeler çıkıyor. Evet. Şimdi hamuru incecik şurada yarım santim çapında açıyorum merdane ile. Sevgili seyircilerim, hamurumuz şimdi açıldı. Hemen püf noktalarıyla devam edeceğim. Şimdi burada yağlı kağıdın üzerine almamız lazım. Fırında pişireceğimiz kağıdın üzerine. Çünkü hamuru şekil vermekte birazdan zorlanırız. Püf noktası. Hemen şöyle hamuru yağlı kağıdın üzerine alıyorum. Tekrar açıyorum. Zeminde yağlı kağıt kalıyor. Tamam. Şimdi yağlı kağıt zeminde kaldı. Çok güzel oldu şimdi. Buradan sonraki işimiz kolay olacak sevgili seyircilerim. Hemen şöyle büyütüyorum. Canım benim. Hamur bayağı bir yumuşamış, esnemiş, gayet güzel. Şimdi tamam. Burası da hazır. Evet, incecik açtık hamurumuzu. Kıymetli seyircilerim. Hemen ruletim neredesin canım? Gel buraya. Şimdi şurada birer santim aralıklı hemen şöyle hamurdan kesiyorum. Kıymetli seyircilerim. Şu bitiş noktasına yakın bir yerden bu kesimi yapıyoruz. Yaklaşık olarak böyle bir 10-15 santim çapında kesiyorum hamurumuzu. Canım benim. Buradaki birer parmak mesafesi de olabilir. Burası hazır. Hemen şimdi buraya beyaz peynirimi nereye koymuşum? Gel canım. Allah seni. Orada unutmuşum, özür dilerim beyaz peyniri. Hemen şimdi beyaz peynir rendeliyorum. Beyaz peynir olur, kaşar peyniri olur. Allah ne verdiyse. Eldeki ve evdeki imkanlarınız neye müsaitse. Kıymetli seyircilerim. Evet, beyaz peynir rendeledim. Ve şimdi hemen şuradan rulo yapmaya başlıyorum. Güzelce burayı şimdi rulo şekline getiriyorum. Kağıt bizim işimizi çok kolaylaştıracak fırına alırken. Dikkatli bir şekilde sıkıca şöyle sararak ilerliyorum. Görüyor musunuz bakın? Son derece kolay ve pratik, yoğurtlu ve yumuşacık bir poğaça hamuru sizler için. Sevgili seyircilerim, tepsi mayalanması tamamlandı. Gayet güzel olmuş. Bakın, görüyor musunuz? Şuraya bakın. Maşallah maşallah. Gayet başarılı. Şimdi burada bir yumurtanın sarısını biraz yağ ile karıştırdım. Sıvı yağ ile. Hemen şimdi fırça yardımıyla dikkatli bir şekilde mayalanmış olan yoğurtlu simit şeklindeki poğaçamızın dikkatli bir şekilde her yerine sürüyorum. Üzerine çörek otu, susam değil, haşhaş serpeceğim. Bunda bu saydıklarımdan hangisi varsa o olabilir. Evet, poğaçamız şu anda fırına gitmeye hazır hale geldi. Tepsi mayası geldi, bakın görüyor musunuz? Tepsi mayası gelince ayrı bir güzel oluyor. Evet, şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Son artık final bölümündeyiz. Hafiften, böyle çok değil, haşhaş serpiyorum ve sıcak fırına gönderiyorum. 190 derece alt üst pişirme bölümünde poğaçamızı pişiriyoruz. Yoğurtlu, yumuşacık oldu, bakın görüyor musunuz? Şu güzelliğe bakın. Görseli son derece harika. Evet, çayı demleyebilirsiniz artık. Pişme süresini hemen saatime bakıyorum. Fırından çıktıktan sonra sizlerle paylaşıyorum. İyi yolculuklar canım. Güzel güzel pişer misin? Çocuklar seni bekliyorlar. Beğeni butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Sevgili seyircilerim, şu anda poğaçamız yoğurtlu. Dilim dilim kesilip yenilebilecek olan poğaçamız fırından çıkıyor. Oo, çok güzel oldu. Bakın, gayet güzel mayalanmış. Ondan sonra güzel güzel pişmiş. Evet. Saatime bakıyorum. Tam 35 dakika 190 derecede pişirdim. Şimdi ilk sıcaklığı çıkacak. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra tereyağı ve
sıvı yağ karışımıyla şöyle hafiften bir üstünden geçeceğiz ki daha parlak, daha canlı dursun. Sofraya geldiğinde şöyle herkes şöyle gözü bize ziyafet yaşasın. Oo, ne kadar güzel olmuş. Eline sağlık desinler. Evet efendim, bir tarifimizin daha sonuna geldik. Biraz sıcaklığı çıktıktan sonra dilim dilim kesip sunum detaylarını paylaşacağım. Kanalıma abone olup yorum atıp dostlarınıza paylaşırsanız çok mutlu olurum. Sizleri çok seviyorum. Yeni tariflerimde görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın, sağlık kalın. Allah'a ısmarladık.